Türkiye bu oyunu görmeyecek mi? Görecek. Çünkü Kıbrıs bizim için kırmızı çizginin de kırmızı çizgisi. Çünkü neden? Gelecekte konuşacağımız en önemli konu su meselesi olacak. Kesinlikle bu konuda bizim bir geri adımımız mümkün olamaz. Kıbrıs'ta iki devlet çözüm modelini kabul edin, Adalar Denizi'ndeki Lozan dengesini kabul edin ve Türkiye'ye karşı maksimal politikalardan vazgeçin. Bakın İstanbul diyorum, Kıbrıs diyorum ve Hatay diyorum. Furkan Hocam, Gazete'ye hoş geldiniz. Hoş buldum Zeynep Hanım. Türkiye, İsrail'e 4 net sınır koydu. Kuzey Kıbrıs'ın hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz dedi. Peki bu ne anlama geliyor acaba? Şimdi artık Türkiye sadece Gazze merkezli mesaj vermiyor. Özellikle İsrail'in yayılmacı olduğu, özellikle Türkiye'yi yok saydırmaya çalışan ittifaklara karşı artık net bir jeopolitik sınır çiziyor. Bu çok önemli, çok kıymetli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin güvenliği Hatay'dan değil, Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan başlar vurgusu aslında Suriye ve Lübnan'daki saldırıların artık tamamen Türkiye'nin güvenlik alanına girdiğini gösteriyor bize. Şimdi daha önceleri de hatırlarsınız. Biz hep şunu söylüyorduk. Türkiye'nin sınırları misak-ı milli, yani şu anki yasal sınırlarına ibaret değildir. Türkiye'nin savunması Şam'dan, Halep'ten başlar. Türkiye'nin savunması Bağdat'tan başlar. Türkiye'nin savunması Libya'dan başlar. Yani şunu ifade ediyoruz. Biz komşu coğrafyalarımızda deniz aşırı ve sınır aşırı olan komşularımızla bir barış coğrafyası oluşturmak istiyorsak o zaman biz güvenlik hatlarımızı birbirlerimizin başkentlerimizden geçirmemiz lazım. Bu demek değil o ülkeleri işgal etmek veya ülkeleri sınırlarımıza katmak. İrredentist bir anlayış değil. Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu önemli uyarısı İsrail'in hep konuştuğumuz arz-ı mevut, yani teolojik olarak onların olmayan bir dini inanç üzerinden Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklar Nil'den Fırat'a kadar. Büyük bir Yahuda krallığı zamanında var. Sonradan bizi buradan sürgün ettiler. Babil sürgünü. Onları hep anlatıyorlar biliyorsun. Dolayısıyla biz bu coğrafyalara hükmedeceğiz. Anlayış içerisinde katliamını, yayılmacılığını devam ettirmesi. Ve hatırlayın, PKK'ya da, terör örgütlerine de, YPG'de şunu vaat ettiler. Dicle ile Fırat arası. Yani Nil ile Fırat arası İsrail'in, Dicle ile Fırat arası da PKK'nın. Zaten birleştirdiğiniz zaman Büyük İsrail Projesi'nin, Arz-ı Mevud'un sınırları karşımıza çıkıyor. Ve dikkatinizi çekerim, hep su kaynaklarını gösteriyorlar. Çünkü neden? Gelecekte konuşacağımız en önemli konu su meselesi olacak. Su savaşları Allah korusun çok yakında ve su diplomasi, hidrodiplomasi artık her devletin üretmek zorunda kalacağı bir siyaset yolu olacak ve biz de buna hazırlıklı olmalıyız. Çünkü iki ana mavi kan da bizden çıkıyor. Dicle ve Fırat. Şimdi dolayısıyla İsrail'in Litani Nehri, Ürdün Nehri ve diğer su kaynaklarına bahsetmiş olduğumuz hepsinin vanalarını ve petrol vanasını kendisine bağlama çabasının altında bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği İsrail'in aklına başına toplaması, yoksa gerektiği zaman cevabımızı veririz niteliğindeki gücüdür kıymetli olan. Şimdi baktığımızda 4 sınır anlamı. Şam. Şimdi neden Şam? Şimdi biz misak-ı milli savunmamızı biliyorsunuz milli mücadelede Halep'ten başlatmıştık. Yani aslında Halep ve misak-ı milli savunması Halep'le Musul hattıyla beraber vardı. Şimdi Şam'a kadar indirmesi de hadisenin tarihi olarak da bir vilayet, Osmanlı vilayeti. Dolayısıyla kalıcı askeri varlığının İsrail'in veya terör örgütü üzerinden varlığın oluşması veya Ahmet Şara'ya karşı bir junta hareketi olması karşısında Türkiye burada. Aklınıza başınıza toplayın demesi. Beyrut, Lübnan istikrarsızlaştırılması ve aynı zamanda istikrarsızlaşmaya beraber Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları bağlamında da bunu tehdit oluşturması. Çünkü amaç sadece karasal Lübnan'ı işgal etmek değil, Lübnan'ın açıklarındaki MEP sahasını da işgal etmek. Yani Leviathan sahasını İsrail'in Lübnan sahasına doğru genişletmek ve orası nereye denk geliyor dikkat ederseniz? Kıbrıs'ın güneyine denk geliyor. Ve orada Tripoli limanı var. Şimdi İsrail özellikle Basra'nın kapanması, daha da Hürmüz'ün kapanmasından sonra alternatif rotaları nereye bağlamaya çalıştı dikkat edersiniz. Bunu Tombarak da mealen söylemişti. Kerkük petrolünü biz nereye aktaracağız? Tripoli limanına, Lübnan'ın. Nereye aktaracağız? İsrail'in Hayfa limanına. Nereye aktaracağız? Gazze liman projesi ilk kapsamında Gazze ve Port Said'e kadar. Peki ne oldu? Yine kısa bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri Ürdünler Akabe Limanı'na 30 yılına kiraladı. Bakın bu çok sinsi bir plan. Çünkü Akabe Limanı özellikle İsrail'in uzun vadeli planladığı Ben Gurion Kanal Projesi'nin Gazze'den Akabe Körfezi'ne inişinin son liman hattı, son çıkış noktası ve kısa vadede de Akabe ile Gazze arasında da Hayfa arasında daha önce tabii ki bir yarı kara rotası oluşturmak. Yani bir damarı açalım oradan daha sonrasını getiririz amacı. Şimdi bütün buradaki ana ve kılcal damarları İsrail kendisine bağlamaya çalışırken Türkiye bu oyunu görmeyecek mi? Görecek. Doğu Akdeniz bağlamında bize olan oynanı Mavi Vatan doktrini içerisinde net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ve tabii ki Kıbrıs'ımız. Bizim milli davamız. Anadolu'nun doğal uzantısı. Türk'ün namusu, şerefi. Bakın o kadar net söylüyorum. Çünkü Kıbrıs bizim için kırmızı çizginin de kırmızı çizgisi. Ben öyle söylüyorum. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki âli menfaatlerimiz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bugün bu küresel güçlerin taşeronu haline gelmesi, İsrail'in bir askeri üssü haline gelmesi ve oradan bu tatbikatları, bu savaşları, bu işgalleri yönetecek sinsi planların olmasını bugün Türkiye
net bir şekilde ortaya koydu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı herhangi bir kuşatma ve KKTC'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne haklarını aşındırma girişimine karşı biz misliyle mukabelede bulunuruz dedi. Bakın Kıbrıs belki başka bir mevzu ama çok kısa söyleyeyim. 1958-59 Londra Vizuri Anlaşmaları ile 3 garantör devlet Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında bu ada siyaseten belirlendi. Ve şu anda Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki toprak alımları, askeri üsler, Güney Kıbrıs Rum yönetimi yapmış olduğu anlaşmaların hepsi geçersizdir. Çünkü burada Türkiye'nin rızası yoktur. Türkiye'nin onayı yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayma siyasetleri zaten mümkün değildir. Ve şöyle söyledik. Eğer bir mermi dahi KKTC sınırlarına düşsün, bunun misliyle mukabelesini size gösteririz. Kesinlikle bu konuda bizim bir geri adımımız mümkün olamaz. Şimdi dolayısıyla Akdeniz, Doğu Akdeniz enerji, deniz yetki alanları ve askeri denge bakımından Kıbrıs'ın bizim batmayan uçak gemimiz olarak görülmesi ve burada Türk askerinin varlığı son derece kıymetlidir. Çünkü ana amaçları her zaman şudur. Hep onu söyledim ben Zeynep Hanım. Anadolu kilidinin 3 tane altın anahtarı vardır. Biri Hatay, biri Kıbrıs, biri Türk Boğazları. Ve bunlardan biri eğer bizden alınırsa veya kaybedersek o zaman Anadolu'nun kilidini kırarlar. Anadolu'nun içlerine kadar girerler. Allah korusun Serv Anlaşması'nın bugün tatbikini bizim coğrafyamızda yaparlar. Bakın İstanbul diyorum, Kıbrıs diyorum ve Hatay diyorum. Şimdi dolayısıyla bu kırmızı çizgilerimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte bu 4 sınırı çizmesi Şam, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Beyrut, aklınızı başınıza toplayın. Eğer bu coğrafyalarda bizim çıkardığımız noktasında bir harekette bulunursanız, bir aksiyon alırsanız misliyle mukabelesini size gösteririz. Bu noktada da Türkiye'nin duruşunun ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Hocam peki olası bir saldırıda ya da olası bir harekette nasıl bir hazırlığımız var? Nasıl bir karşılık planlıyoruz şu anda? Şimdi bir kere Türkiye'nin Mavi Vatan hazırlığının ben tam olduğunu düşünüyorum. Tam ama üzerine koymaya devam ediyoruz. İDA'larımız, insansız deniz araçlarımız, SİDA'larımız, insansız deniz araçlarımız, TCG Anadolu'muz ve Türkiye'nin tabii ki Mavi Vatan'daki silahlı gücü, deniz kuvvetleri, zaten bizim göz bebeğimiz. Bugün hem Yunanistan'ın maksimal provokatif politikalarına karşı, hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aynı şekilde provokatif, hem İsrail'in provokatif politikalarına karşı duruşumuzu ve tatbikatlarımızı, gücümüzü gösteriyoruz. Şimdi dolayısıyla bizim özellikle Adalar Denizi dediğimiz bölgede Yunanistan'ın bazı hamlelerinin olduğunu ve olacağını söyleyebiliriz. Özellikle bu biliyorsunuz Mavi Vatan Yasası ilan edildi. Bu çok kıymetli. 152 ada ve adacıkta, ismi konu ada ve adacıkta Türkiye hakkını ortaya koydu. Şimdi bir Lozan Anlaşmasında belirlenen maddeleri çiğneyen Yunanistan'a karşı biz aslında siyasi tavrımızı koyduk. O tavrımıza karşı bir askeri hamle olursa Türkiye bu noktada evet biz komşumuza niye savaşa girelim ki? Kesinlikle böyle düşündüğümüz olmaz ama hakkımızı çiğnetmeme noktasında da karşılığını vereceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde hava kuvvetlerimizin Fırat'lı konusunda zaten biliyorsunuz yani havadaki egemenlik sahamız noktasında bizim politikamız, çizgimiz de belli. Aynı şekilde denizde ve havadaki bize karşı yapılacak olan saldırı ve provokasyonlara karşı misliyle mukabelemizin gösterileceğini söylemek lazım. Ama yine ifade edeyim. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler'deki haklarımıza dayanarak, meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bizim bunları gerçekleştireceğimizi söyleyebilirim Zeynep Hanım. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askerimiz, oradaki varlığımız bizim göz bebeğimiz. Dolayısıyla Kıbrıs üzerinde düşünülen hayaller, oynanmaya çalışılan oyunlar, 27 Mayıs askeri darbesinde idam edilerek şehit edilen rahmetli Fatih Rüştü Zorlu'nun canına mal olan Kıbrıs politikamızın bugün hala daha işte ne kadar onlar açısından önemli olduğunu ve Kıbrıs'ı bize bırakmamak üzere neler yapmak peşinde olduklarını net bir şekilde görüyoruz. Peki hocam aslında bu sınırlar çizilirken kimlere mesaj verilmiş oldu? Kimler uyarılmış oldu? Tabii başta komşumuz Yunanistan. Ona şunu söylüyoruz. Bak biz komşuyuz. Biz halklar arasında bizim bir kin, nefretimiz yok. Ama sizin Türk düşmanı siyasetiniz, birilerinin taşeron siyasetiniz bizi düşman hale getirmeye çalışılıyor. Bunu yapmayın. Kıbrıs'ta iki devlet çözüm modelini kabul edin. Adalar Denizi'ndeki Lozan dengesini kabul edin ve Türkiye'ye karşı maksimal politikalardan vazgeçin. İkincisi Güney Kıbrıs Rum yönetimine. Sen de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rum lobilerine güvenme. Seni burada devlet yapacağız. Hatta Avrupa Birliği'nin seni adanın tamamının temsilcisiymiş kabul etmesine de güvenme. Çünkü Türkiye bu kararı tanımamaktadır kesinlikle. Ve Türkiye'ye karşı silahlı bir eylemde kesinlikle bulunma. Belki de daha önemlisi İsrail'e. İsrail, senin 48'den beri bu coğrafyayı o arz-ı mevut düşüncesi içerisinde dizayn etmeye çalıştığını ben görüyorum. En büyük düşman olarak beni gördüğünü de görüyorum. Ki bunu Naftali Bennett ifade etti biliyorsunuz. Ben söylemiyorum eski başbakanlardan. Bizim için yeni İran Türkiye'dir dedi. Bunu da görüyorum dedi. Dolayısıyla sakın bu hülyalara kapılma. Türkiye'ye karşı zaten sen bireysel olarak meydan okuyamazsın. Başkalarının kamuflajıyla
Buna girişme. Çünkü bunların hepsi beyhudedir. Ona aynı uyarı. Amerika Birleşik Devletleri'ne de burada bir uyarı var. Türkiye'nin burada müttefik ülke olarak çıkarları noktasında vaziyet almayın. Çünkü bu sizin çıkarlarınıza da aykırı bir durumdur. Kuzey komşularımıza, güney komşularımıza, bütün komşularımıza vermiş olduğumuz aslında mesaj şu. Herkes hukuki haklarına bağlı olarak bu coğrafyada gelin beraber olalım, gelin kol kola girelim ve bölge barışını sağlayalım. Ama lobilerin güdümünde buna asla girişmeyin. Çünkü şunu da tek cümle ifade edeyim. Başka bir konu ama bence bağlantılı olduğunu görebiliriz. Büyük Orta Doğu Projesi ve Büyük İsrail Projesi'nin son safhası Türkiye-İran savaşıdır. Ve İslam dünyası içerisinde bir iç savaş çıkarmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti mealen? Biz ne Sünni dinindeniz ne Şii dinindeniz. Biz İslam'ız, biz Müslümanız. Bizi kimse bölemez. Bakın bu çok önemli bir şiardır. Hep de ben bunu söyledim. Leo Strauss, Levi Strauss ve Bernard Lewis gibi Büyük Orta Doğu Projesi'nin teorisyenleri hep bunu köpürttüler. Türkiye-İran savaşı, Türkiye Türk'le kırdırmak, Türk'ü Türk'le savaştırmak ve İslam dünyası içerisinde bir mezhep savaşı çıkarmak zaten arz-ı mevudu ancak böyle gerçekleştirebilirler. İslam dünyasında iç savaş, Türkler arasında iç savaş ve uzun bir iç savaş ve bunun neticesinde bölünen, parçalanan coğrafya ve o coğrafyalara yerleşen işte lobiler alın size arz-ı mevut. Bu tuzağa biz düşmedik, düşmeyeceğiz de. Dolayısıyla işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o 4 başlık üzerinden uyarısı aslında kapalı devre, kapalı bir perde arkasından da bizi yine savaştırmak üzere planlayanlara karşı biz coğrafi olarak biz bloğuz. Biz Türkistan'ız, biz Anadolu'yuz ve bu bölgenin gerçek sahipleriyiz demesinin de başka bir açıklaması bence. Hocam peki bu sınırları çizdiren en kritik olay neydi sizce? Yani bunun şimdi açıklanmış olması ve sınırların şimdi çizilmiş olması sizce hangi olayların arkasından geldi? Şimdi birincisi yeni Suriye'nin inşasında Türkiye'nin aldığı sorumluluğun bilhassa Ahmet Şara ve hükümetine karşı yapılacak provokasyonlar, Suriye'yi yeniden bölmek üzere yeni kaoslara sürüklemek isteyenlerin karşısındaki verilen mesajdır bu. Çünkü İsrail biliyorsunuz Golan Tepeleri, Şeyh Dağı, işte şimdi Şakif Kalesi ve daha kuzeye doğru Beka Vadisi'ne doğru da bir kuşatma. Çünkü kuşatma haritasına bakın, güneyinde Şam vardır. Yani Şam'ı kuşatmaya çalışıyorlar. Hatta bizim Palmira'da bir üs kurma projemiz de var. Bakalım inşallah olur diyorum ben. Çünkü önemli bu işgal değil, buranın güvenliği için. Dolayısıyla onlara bir mesaj. Biz buradayız. Beyrut'ta biraz evvel söyledim. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki çıkarları, Mavi Vatan çıkarlarımız ve yine o kuşatmanın bir parçası olduğu için Türkiye yine Beyrut'ta benim sınır coğrafyam, Beyrut da benim çıkar coğrafyam. Sakın buraya bulaşma. Zaten Kıbrıs Anadolu'nun güvenliğidir. Kıbrıs Anadolu'nun uzantısı, Batman uçak gemimizdir. Kesinlikle ve kesinlikle Kıbrıs noktasında hayallerinizden vazgeçin. Sakın ola ki bir saldırı, bir savaş veya bizi buradan çıkarmak bir niyetiniz olmasın. Bu noktada çok kötü günler yaşatırız size bir mesajıdır. Bu noktada yer adımımız yok. Bir diğeri de Doğu Akdeniz. Çünkü Doğu Akdeniz bizim mavi vatan hududumuz, denizlerdeki misak-ı milliğimiz. Buradaki çıkar alanlarımız, araştırma yerlerimiz, hakkımız olan mefsamızdaki varlığımız da kimse bizi çekip atamaz. Bizi Sevilla haritalarını hatırlayın. Sevilla haritaları dolaştırılmıştı. Bizi Anakara'ya hapseden, bizi Antalya'dan ayağımızı denize sokamayacak vaziyete getiren, o haritayı da yırtıp atan ve kesinlikle yine aynı rüyalara dalmayın, aynı amaçlara yönelmeyin uyarısının da bir şekilde verilmesi olarak görüyorum. Hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum.